Şöyle bildik rotaları bir kenara bırakmaya ne dersiniz? Hazırsanız bugün sizi Türkiye'nin en saklı, en gizemli köşelerinden birine götürüyorum, Bingöl'e. Burası gerçekten de keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Her şey aslında bir efsaneyle başlıyor. Size bir soru. Hiç 1000 parçaya ayrılan bir gölün hikayesini duydunuz mu? İşte bu soru, Bingöl'ün o mistik kapısını aralamamızı sağlıyor. Bakın bu efsanenin kaynağı ta 17. yüzyılda yaşamış büyük seyyah Evliya Çelebi'den geliyor. Düşünsenize bir avcı vurduğu kuşu gölde yıkarken kuş birdenbire canlanıyor ve sulara dalıp kayboluyor. Meğer o göl ölümsüzlük suyu olan ab-ı hayatın ta kendisiymiş. Sır ortaya çıkınca ne oluyor? İlahi bir emirle göl 1000 parçaya bölünüyor ve sırrı da sonsuza dek saklanıyor. Bingöl ismi işte bu inanılmaz hikayeden geliyor. Büyüleyici değil mi? Efsaneler harika ama Bingöl'ün gerçeği, inanın, efsanelerinden bile daha çarpıcı. Eğer içinizde biraz macera ruhu varsa burası sizin için tam bir oyun alanı. Hadi dalalım o zaman Bingöl'ün o vahşi ve el değmemiş doğasına. Bingöl'ün en güzel yanlarından birine biliyor musunuz? 4 mevsim boyunca size kucak açması. Kışın gelin Hesarek ve Yolçatı'nın modern pistlerinde kayakla, snowboardla adrenalini yaşayın. Yazın mı geldiniz? O zaman sizi ağaç yolu ve Sarıcan gibi yemyeşil, serin mi serin yaylalar bekliyor. Çadırınızı kurun, trekking yapın, doğanın tadını çıkarın. Yani ne zaman giderseniz gidin, Bingöl'de yapılacak bir şeyler kesinlikle var. Peki bir macera listesi yapsak Bingöl'de nerelere tik atardık? Hemen sayıyorum. 1. Dünyada eşi benzeri olmayan yüzen adalar. Birazdan detayına gireceğiz. 2. Çür Şelalesi'nin o heybetli görüntüsü. 3. Rafting için Peri Suyu Çayı. 4. Tırmanış severler için Sülbüs ve Şerafettin Dağları. 5. Bizim de peri bacalarımız var dedirten Buban Bacaları. Ve son olarak gün doğumunu izlemek için gidilecek tek adres Kaletepesi. Liste daha uzun ama bunlar olmazsa olmazlar. Şimdi o listedeki ilk maddeye yüzen adalara özel bir parantez açalım çünkü burası akıl almaz bir yer. Gözünüze canlandırın, bir krater gölü var ve üzerinde ağaçlarıyla birlikte 3 tane ada. Ama bu adalar sabit değil. Rüzgar estikçe gölün üzerinde salınıyorlar. Evet bildiğiniz yüzüyorlar. Bu doğa harikası dünyada sadece birkaç yerde var ve onlardan biri de Bingöl'de. İnanılmaz gerçekten. Bingöl'ün doğası böyle baş döndürücü. Peki ya tarihi? Orası daha da derin. Çünkü bu topraklar sadece bir doğa harikası değil, aynı zamanda antik imparatorlukların ayak izleriyle dolu. Şu zaman çizelgesine bir bakın. Kimler gelmiş, kimler geçmiş bu topraklardan? Urartular, kaleler yapmış, yollar açmış. Sonra Medler, Persler gelmiş, kendi izlerini bırakmışlar. Romalılar ve Bizanslılar için burası stratejik bir üs olmuş. En son da Osmanlılar. Her biri bir öncekinin üzerine bir katman daha eklemiş. Bingöl'de yürüdüğünüz her adımda aslında bu medeniyetlerin üzerinde yürüyorsunuz. Hadi gelin bu tarih turuna en başından Urartululardan başlayalım. İşte bu gördüğünüz heybetli yapı Sebeteryas Kalesi. Bu sadece bir taş yığını değil, bakın, o dönemde hayat damarı olan Murat Nehri'ni kontrol etmek için kurulmuş müthiş bir stratejik nokta. Burayı elinde tutanın tüm vadiyi elinde tuttuğunu bir düşünsenize. Urartulardan sonra Perslere geçiyoruz ve karşımızda efsanesiyle meşhur Kral Kızı Kalesi. Hikayeye göre Pers kralı Dara kızı için yaptırmış burayı. O yüzden bu kalenin taşlarına dokunduğunuzda sadece bir imparatorluğun gücünü değil, belki de bir babanın sevgisini hissetmeniz mümkün. İşte Bingöl'de tarih böyle efsanelerle birleşiyor. Ve son durağımız Bizans döneminin zekasının bir kanıtı, Za mağarası. Bu bildiğiniz bir mağara değil, volkanik bir kayanın içine oyulmuş tam 3 katlı bir yaşam alanı. İçinde odalar, kilise, hatta gizli tüneller var. Hem sığınak hem kale, resmen bir yeraltı şehri gibi insanın aklı almıyor. Tarihte yeterince gezdik sanırım. Peki, günümüze dönelim. Bugün Bingöl'e ayak basan bir gezgin nasıl bir deneyim yaşar? İşte işin en lezzetli ve en canlı kısmı. Bir yeri tanımanın en keyifli yolu tabii ki mutfağından geçer değil mi? Bingöl bu konuda tam bir şölen sunuyor. Mesela löl ya da diğer adıyla gömme. Hamurun içine saklanmış o nefis kavurma veya adıyla sanıyla meşhur Bingöl çoban taşı kavurması. Sorinapel, mastuva, keledoş. Belki isimler ilk başta tanıdık gelmiyor ama inanın bana bu lezzetleri bir kere tattıktan sonra unutmanız imkansız. Bu otantik deneyim sadece midenize hitap etmiyor tabii ki. Bingöl'ün ruhunu da hissetmek isterseniz her yıl düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'ne denk gelmeye çalışın. İşte o zaman bölgenin müziğini, el sanatlarını, o yaşayan, nefes alan kültürünü ilk elden görme şansınız olur.
Peki, doğa dedik, tarih dedik, lezzetler, kültür dedik. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde o en baştaki soruya dönüyoruz. Neden bir sonraki seyahat planınızda Bingöl olmalı? Cevap aslında çok basit. Çünkü Bingöl size 3 şeyi bir arada sunuyor. 1. Yüzen adalar gibi başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz gerçekten eşsiz doğa harikaları. 2. Binlerce yıllık tarihin katmanları arasında adeta zamanda yolculuk yapma imkanı. Ve 3. En önemlisi yapaylıktan uzak, samimi, gerçek bir Anadolu deneyimi. Misafirperverliği ve kültürü. Ne diyorsunuz? Kendi Bingöl maceranızı yazmaya hazır mısınız? Eğer bu anlattıklarım içinizdeki gezgini biraz olsun heyecanlandırdıysa, daha fazlası için sizi dijital seyir defterimize bekliyoruz. Abone olun, Bingöl'ü ve nice saklı rotayı birlikte keşfetmeye devam edelim. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.